Yıllar boyunca aynı çatının altında görmedikleri varlıklarla birlikte yaşadılar. Geceleri nefeslerini kesen, gündüz adımlarını duyuran, evi yavaş yavaş bir kabusa çeviren anne ve çocuk görünümlü ruhlar. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün anlatacağım olay izleyicimiz Reyhan'dan geldi. Kendi ifadesiyle yaşadıklarının tamamı gerçek. Ve olaylar tek bir anın değil, yıllara yayılmış bir karanlığın habercisiydi. Eğer siz de başınızdan geçen paranormal olayları benim anlatmamı isterseniz aşağıda göreceğiniz e-posta adresine yaşadıklarınızı detaylı bir şekilde yollayabilirsiniz. Paylaştığımız videoları like ve hype yapmayı, aynı zamanda Fon Kriminal'e abone olmayı lütfen unutmayın. Reyhan, Erzurumlu ama İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğu. Reyhan tek çocuk. Her sene ailesiyle birlikte Erzurum'a akrabalarını ziyarete gidiyor. Reyhan 7 yaşındayken yine büyükannesinin evine kalmaya gidiyorlar Erzurum'a. O dönem kuzeni de orada. Çok güzel vakit geçiriyorlar. Yaz tatilini hep birlikte geçiriyorlar her sene olduğu gibi. Bir sabah büyükanne Reyhan'la kuzenini bakkala ekmek almaya gönderiyor. Oturdukları evin 2 tane kapısı var. Apartmanın 2 kapısı var. Ön kapı direkt caddeye açılıyor. Arka kapı mezarlığın olduğu tarafa açılıyor. O kapıyı çocuklar küçük oldukları için ve korktukları için normalde çok fazla kullanmıyorlar. Fakat o sabah bakkala gidecekleri için ve o kapıdan çıkarsa, mezarlığa bakan kapının olduğu taraftan çıkarlarsa bakkala daha kolay ve kısa zamanda gidecekleri için kuzeniyle beraber o kapıdan çıkıyorlar. Sabah erken bir saat. Ortalık aydınlık ama dışarısı boş. Reyhan'la kuzeni el ele tutuşuyorlar. Karşıdan karşıya geçecekler tam. O esnada karşıda yaşlı bir adam görüyorlar. Bu yaşlı adam Reyhan'ın normalde hep gördüğü yaşlı amcalara çok benzemiyor. Şöyle böyle yere kadar uzun, entari gibi bir giysi var. Bir erkek giysisi ama yere kadar ve uzun. Aynı zamanda beyaz sakalları olan, kafasında takkesi olan yaşlı bir amca. Ve amca çok nur yüzlü görünüyor. Reyhan'a çok pozitif bir elektrik enerji geçiyor. Hani normalde küçük çocuklar büyüklere çok yanaşmazlar, böyle biraz yabani dururlar ya. Reyhan amcayı çok böyle tanıyormuş gibi hissediyor. Dolayısıyla amca sabah karşıdan karşıya geçip Reyhan'a ve kuzenine doğru yürümeye başlayınca çocuklar tedirgin olmuyorlar. Yine el ele tutuşmuş bir şekilde apartmanın kapısının önünde amcanın yanlarına gelmesini bekliyorlar. Amca yanına geldiği zaman direkt Reyhan'la konuşmaya başlıyor. Selamun aleyküm diyor. Çocuklar da heyecanla, bunu biliyor olmaktan, ezberlemiş olmaktan gururlu bir şekilde aleyküm selam amca diyorlar. Amca diyor ki, kızım sen İstanbul'dan mı geldin? Direkt Reyhan'a bakarak. Reyhan da şaşırıyor. Amcayı çünkü tanımıyor, hatırlamıyor. Amcanın bunu biliyor olmasına o yaşında hayret ediyor. Evet diyor amca, biz İstanbul'dan geldik. Büyükannemleri ziyarete geldik. Amca diyor ki, siz şu adreste, şu sokakta mı oturuyorsunuz? Diyor Reyhan'a. Reyhan çok şaşırıyor. Diyor ki evet amca, sen nereden biliyorsun? Amca da bunun üzerine Reyhan'a diyor ki çünkü ben de orada oturuyorum. Ve Reyhan'a diyor ki kızım sen çok iyi bir çocuksun, çok iyi bir kızsın. Sürekli dua et, dua etmek iyidir diyor. Şimdi Reyhan o küçük aklıyla şunu düşündüğünü hatırlıyor. Bu amcayı ben eğer bizim mahallemizde oturuyor olsaydı görürdüm. Görseydim de hatırlardım. Bu amca bizim mahallede oturmuyor, acaba neden böyle bir şey söylüyor diye düşünüyor. O esnada apartmanın kapısını tam kapamadıklarını fark ediyorlar. Reyhan arkasına dönüyor, kapıyı böyle çekip kapatmak için. Kuzeni de Reyhan'a bakıyor ne yapıyor diye. Tekrar döndüklerinde bir bakıyorlar, amca yok. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Sokak boş. Geniş böyle bir caddeye bakıyor. O kadar hızlı bir şekilde amcanın ortadan kaybolması çok beklenen bir durum değil. Dolayısıyla çocuklar sağlarına sollarına bakıyorlar amca ne tarafa gitti diye. Çünkü gidiyorsa arkasından görmeleri gerekiyor ama göremiyorlar. Çok da oralı olmuyorlar çünkü çocuklar bakkala gidiyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Reyhan çok böyle garip olaylar yaşamıyor bu büyüme esnasında. Fakat zaman zaman kendisinin de açıklayamadığı tuhaf rüyalar görüyor. Özellikle bir rüya var.
sürekli gördüğünü söylediği o rüyayı böyle sık sık aynı rüyayı aynı şekilde görüyor. Bu rüyada Reyhan bir balkonda. Bu balkon hani böyle içerideki balkonlardan değil de böyle dışarıya doğru açık, gerçek eski tip balkonlar olur ya, bu balkon onlardan. Balkonun duvarlarında sarı boya yapılmış, fakat o boyalar zamanla eskimiş ve kavlamış. Böyle kavlamış, kalkmış, duvardan ayrılmış sarı boyalar var. Balkonun önünde de eskiden böyle demirler olurdu ya, böyle korkuluklar. Önünde de böyle demir korkuluklar var. Reyhan sürekli rüyasında kendisinin bu balkona çıktığını, sonra kendisini balkondan aşağıya attığını, bazen atladığını, bazen düştüğünü ama sürekli olarak bu balkonu ve kendisinin bu balkondan düştüğünü görüyor. Hatta bu rüyayı o kadar sık görüyor ki annesine soruyor. Anne diyor, ben küçükken böyle bir balkondan bir yerden falan düştüm mü? Ben sürekli böyle bir rüya görüyorum. Acaba diyor hani çocukken böyle bir şey oldu da onu mu hatırlıyorum acaba? Annesi de diyor ki yok kızım, bir yerden düşmedin, yani öyle bir şey olmadı. Ama Reyhan bunu görüyor sürekli. Bu esnada Reyhanlar kendi evlerini alıyorlar ve kendi evlerine taşınıyorlar. Fakat bu ev çok büyük bir ev değil. Ufak bir ev. Giriş katta çok fazla ışık almayan, camlarında demir korkuluklar olan bir ev. Bu ev normalde çok kolay ısınması beklenen bir ev. Fakat odalardan bir tanesi hiçbir şekilde ısınmıyor. Kaloriferini değiştiriyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Odalardan bir tanesi soğuk kalıyor ve o yüzden o odayı çok rahat kullanamıyorlar. Bir gün Reyhan annesiyle 16 yaşlarındayken, annesiyle evde otururken Reyhan'ın kuzeni geliyor. Kuzeni de bu her sene beraber Erzurum'a gittiği kuzeni. Kuzeniyle beraber dayısı da geliyor o gün Reyhanlara. Dayısı Reyhan'a kendisini daha önce kullandığı ama telefonunu değiştirdikten sonra Reyhan'a vermek istediği kendi cep telefonunu Reyhan'a veriyor. Bu telefonda o dönem yeni çıkmaya başlayan ilk renkli telefonlardan. Dayısı telefonu Reyhan'a verince Reyhan da 16 yaşında tabii, çok seviniyor. Hemen telefonla oynamaya başlıyor. Telefonun o dönem şeyini keşfediyor. Hızlı üst üste fotoğraf çekebiliyor ya, hani saniyede bilmem kaç tane fotoğraf çekiyor. O uygulamasını fark ediyor ve o telefonla kendi fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Sonrasında telefona geri dönüp fotoğraflara baktığı zaman fotoğraflarda omzunda beyaz bir ışık görüyor ve bu ışığa dikkatli baktığı zaman sanki küçük bir çocuk Reyhan'ın omzundan tutmuş gibi omzunda böyle 5 parmağıyla beraber bir çocuk eli olduğunu görüyor. Ve Reyhan şok oluyor bu fotoğrafları görünce. Çünkü bir tanesinde de değil, birkaç tane de. Hemen fotoğrafları annesine gösteriyor. Anne diyor, baksana şurada ne kadar tuhaf. Annesi de diyor ki kızım ışık oyunudur diyor ya. Öyle şey olur mu, olacak şey mi diyor annesi. Fakat baştan o yüzden anlattım. Bulundukları ev konum itibariyle içeriye çok fazla ışık alan, dolayısıyla evin içinde ışık oyunları olabilecek bir ev değil. Dolayısıyla Reyhan bu işten işkilleniyor. Bir şeyden çok korktuğunuz zaman ya insan içine kapanır, kimseye söylemez ya da herkese anlatmaya başlar. Çünkü bir yardım, bir açıklama arar. Reyhan da okula gittiğinde arkadaşlarına bu fotoğrafları gösteriyor. Özellikle de 2 tane çok yakın kız arkadaşına bu fotoğrafları gösteriyor. Diyor ki bakın benim omzumda böyle bir şey var ve kızlar da fark ediyorlar gerçekten el gibi göründüğünü ve bu kızlar bu işten acayip tedirgin oluyorlar. Hemen Reyhan'ın yanından uzaklaşıyorlar fotoğrafları gördükten sonra ve ondan sonra da biraz Reyhan'ı dışlıyorlar. Yani onunla çok fazla arkadaşlık etmemeye başlıyorlar tedirgin oldukları için. Bundan sonrasında Reyhan bu fotoğraflarla ne yapacağını bilemediğinden fotoğrafları siliyor telefondan, fakat yaşanacak olan olayların fotoğrafları silerek önüne geçemiyor. Evde bir zaman sonra, bu fotoğraf olaylarından kısa bir zaman sonra evde Reyhan ve ailesi, annesi, babası sürekli karabasan çökmesi tabir edilen durumu yaşamaya başlıyorlar. Şöyle, bazı geceler Reyhan'ın annesi boğuluyorum, nefes alamıyorum, üstüme bir ağırlık çöktü diye fırlıyor, yatağından kalkıyor. Bazı geceler bu işlerle hiç alakası olmayan, genelde de erkekler biliyorsunuz hani hem inanmazlar hem de bir şey yaşadıklarını kabul etmezler. Babası kalkıyor böyle, üstüme bir şey çöktü, üstüme bir şey bindi, böyle nefes alamıyorum diye ve sıklıkla da Reyhan
aynı duyguyu yaşıyor. Fakat bir adını koyamıyorlar, bir mana veremiyorlar. Annesi sürekli dua okuyor, dualarla iyileştirmeye çalışıyor kendini. Hani bu üstümüze sıkıntı çöktü, hani belki nazara geliyoruz, göze geliyoruz gibi kendince açıklamalar yaparak ve sürekli dua okuyarak iyi hissetmeye çalışıyor ve ailesine de iyi hissettirmeye çalışıyor. Bu arada bir tane oda vardı ya, soğuk, ısıtamadıkları. O odayla olan mücadeleleri de devam ediyor. O odayı bir türlü ısıtamıyorlar. O odayı kullanmak istiyorlar. Fakat orası buz gibi olduğu için orası kullanılamayan, evin içinde atıl bir odaya dönüşüyor bir yandan da. Gece yaşadıkları bu huzursuzluklara başka şeyler de ekleniyor. Sabah annesi babası işe gitmek için evden çıktıklarında Reyhan öğlenci olduğu için öğlene kadar evde yalnız kalıyor. Reyhan evin içinde yalnız olduğu zamanlarda sürekli olarak evde sesler duymaya başlıyor. Böyle parkesi olan eski usul parkeli ev, evde sürekli tıkır tıkır parke sesleri, parkenin üzerinde birisi yürüyormuş gibi, birisi koşuyormuş gibi adım sesleri, içerideki soğuk odadan böyle sesler. Reyhan sürekli olarak evin içinde böyle sanki birileri varmış gibi bir duygu hissediyor. Ve öyle bir şeye dönüşüyor ki Reyhan artık evde tek başına kalmak istemediği için servisin geleceği saatten önce dışarı çıkıyor. Apartmanın merdivenine oturuyor. Servisi evde değil, kapının önünde 2 saat önceden falan çıkıp öyle bekliyor. Çünkü evde yalnız kalamaz oluyor. Reyhan'ın anlattıklarına göre ilerleyen günlerde olaylar daha da karmaşık bir hal alıyor. Mesela Reyhan okula giderken hazırlanıyor. O esnada televizyon açık. Evden çıkmadan önce televizyonu kapatıyor. Kapıya doğru giderken televizyon tekrar açılıyor. Gidiyor, televizyonu kapatıyor. Kapıya giderken televizyon tekrar açılıyor. Böyle kapattığı şeyin açılması, kapattığı ışığın tekrar yanması. Çocuk gidiyor, kapatıyor, tekrar yanıyor. Bilgisayarını kapatıyor. Bilgisayar tekrar kendiliğinden açılıyor. Evin içindeki elektrikli aletlerin Reyhan kapatsa da kendiliğinden açıldığı, çalıştığı tuhaf böyle bir enerji evin içinde sürekli. Böyle bir şeye şahitlik ediyor. Ve evde yalnız başına kalamaz oluyor. Bir gün Reyhan'ı esas iyice tedirgin eden bir vaka yaşanıyor. Reyhan tam servis için tekrar evden çıkacak, okula gidecek. İçeride mutfak kapısının kapalı olduğunu görüyor. Annesi de normalde mutfak kapısını açık bırakıyor. Hani yemek kokusu çıksın diye camları aralık bırakıyorlar. Reyhan gidiyor, mutfak kapısını açıyor. Kapıya giderken kapı çok şiddetli bir şekilde, mutfak kapısı tekrar kapanıyor. Reyhan tekrar kapıyı açıyor. Mutfak kapısını tekrar kapamak üzere bir yandan da içinden sürekli dualar okuyarak kapıya doğru giderken kapının arka tarafında sanki böyle beyaz hareketli bir şey gördüğünü düşünüyor. Bir şey, böyle bir hareket gördüğünü düşünüyor. Ve kapıyla oynamaktan vazgeçiyor. Koşarak evden çıkıyor. Reyhan'ın yaşadıklarına bir durum daha ekleniyor. Reyhan evde yalnız kalamadığı için koşarak çıkıyor. Hani apartmanda kapının önünde oturuyor ya. Bunu yaparken arkasından annesinin Reyhan Reyhan diye ona seslendiğini duymaya başlıyor. Yani o görüntülere, alet açılıp kapanması gibi şeylere bayağı ses ekleniyor ve bu ses de annesinin sesi. Annesinin sesini duyduğunu. Halbuki annesi işte ama evdeymiş de arkasından sesleniyormuş gibi sesler duymaya başlıyor. Ve kız iyice tedirgin oluyor. Şimdi Reyhan'ın yaşadığı her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bir gece üzerinde bir baskı hissediyor. Yattığı yerden kalkamıyor, nefes alamıyor gibi hissediyor. Ayağa kalkmak istiyor, yapamıyor. Fakat gözleriyle ayak ucuna baktığı zaman ayak ucunda dikilmekte olan bir kadın görüyor. Bu kadın uzun boylu, siyahlar içinde simsiyah giyinmiş, yere kadar elbiseleri olan, saçları karışık ve yüzü çok öfkeli görünen bir kadın. Genç bir kadın ama çok öfkeli bir yüz ifadesi var. Ve sanki bir şey konuşuyor. Dudakları oynuyor. Reyhan o esnada tam duyamıyor ne söylediğini ama sanki kadın bir şeyler konuşuyor. Böyle hızlı hızlı, ağzı çok hızlı hareket ediyor kadının. Kadının yanında da küçük 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu var. O da simsiyah giyinmiş. Fakat o çocuk bir şekilde öfkeli görünmüyor. Yani o çocuk daha normal duruyor ve onun ağzı oynamıyor. O bir şeyler söylemiyor. Bir zaman sonra Reyhan bu kadını görme sıklığı arttıkça, kadını haftanın birkaç günü ayak ucunda görür hale gelince kadının sesini de
işitmeye başlıyor. Fakat ne söylediğini anlayamıyor. Kadını, Reyhan'ın tarifi şöyle: sanki kaseti geriye sararsınız da konuşmaları tersten dinliyormuşsunuz gibi bir ses çıkar. Öyle bir şey. Kadın bir şeyler söylüyor. Sanki anlayacakmışım gibi dinliyorum. Sanki bütün kelimeleri tersine çevirip okuduğu için söylediği hiçbir şeyi anlayamıyorum diyor. Ve bu esnada kız konuşmamaya devam ediyor. Yanındaki küçük kız sadece üzgün ve mutsuz gözlerle, annesi olduğunu tahmin ediyor Reyhan kadının. Annesi bunları yaparken kız, küçük çocuk Reyhan'a sadece üzgün bir şekilde bakıyor. Reyhan'ın günleri bu şekilde geçiyor. Bu kadın geldiği zaman, ayak ucunda bu kadını gördüğü zaman çığlıklar atarak annesini çağırıyor. Annesinin yanına gidiyor ağlayarak. Olanları annesine anlatıyor. Annesi tabii kızına yardımcı olabilmek için odasına Kur'an-ı Kerim koyuyor. Kızına dualar okuyor. Sulara dualar okuyup kızına içiriyor. Elinden geleni yapıyor çocuğunu rahatlatmak için. Ama Reyhan sadece o an için rahatlıyor gibi oluyor ve sonra sıkıntıları aynı şekilde devam ediyor. Bu arada taşınmak istiyor Reyhan. Yani o evde duramaz hale geliyor. Fakat orta gelirli bir aile. Burayı zaten almışlar, satın almışlar bir de. Burayı bırakıp nereye taşınacaklar? O yüzden evden de çıkamıyorlar. O şekilde orada kalmaya devam ediyorlar. Fakat Reyhan bunaldıkça hep küçükken gördüğü o amcayı hatırlıyor. Amcanın "dua et kızım, dua iyidir" dediğini hatırlıyor. Ve sürekli o da kendi kendine ne zaman korksa içinden ezberlediği bütün duaları ardı ardına okuyup kendini rahatlatmaya çalışıyor. Bir gün Sakarya'dan teyzesi geliyor Reyhanlara. İçeride annesi, Reyhan, teyzesi otururlarken sokak kapısının açılması, kapanması ve banyoya yürüyüş ve banyo kapısının kapanması sesleri duyuyorlar salonda. Ve teyzesi de doğal olarak diyor ki enişte geldi herhalde diyor Reyhan'ın annesine. Kalkıp karşılasaydın diyor. Fakat Reyhan'ın annesi oturduğu yerden kıpırdamıyor. Çünkü defalarca bu sesi duydular. Gelen giden olmadığını, bunları kendi kendine bu seslerin çıktığını biliyorlar. Ve o gün Reyhan'ın annesine ve Reyhan'ın teyzesi de şahitlik etmiş oluyor yaşadıklarına. Bir gün Reyhan'la annesi yeni ev almış yakınlarına hayırlı uğurlu olsuna gidiyorlar. Gittiklerinde bu hep beraber Erzurum'a gittiği kuzeni de o gün orada. Hep beraber oturuyorlar. Reyhan'la kuzeni balkona çıkıyor. Ve balkona çıkınca Reyhan hayret ediyor. Neden? Balkon, Reyhan'ın hep rüyasında gördüğü bir balkon vardı. Böyle sarı boyaları vardı. Boyaları dökülmüştü. Önünde böyle demir korkuluğu vardı. O balkon. Reyhan bir anda kendini rüyasında gördüğü balkonda buluyor. Ve çok hayret ediyor. Gayri ihtiyari balkon demirlerine gidiyor. Çünkü hep oradan düştüğünü görüyordu Reyhan. Balkon demirlerinden aşağıya şöyle hafif sarkıp bakıyor. Şaşırıyor çünkü kız. O esnada alttaki balkonda bir küçük kız çocuğunun koşarak balkon demirlerine geldiğini ve balkon demirinden sarktığını görüyor. Kız düşecek diye Reyhan o kadar korkuyor ki bağırmaya başlıyor. Çocuk düşecek, atlama kızım falan diye bağırıyor çocuğa. Ve o anda çocuk iyice kendini sarkıtıyor balkon demirinden aşağıya ve çocuğun gerçekten dengesi şaşıyor. Çocuk balkondan aşağıya düşüyor. Düşerken bir mucize eseri bir alttaki balkonun çamaşır tellerine takıldığı için düşüşü birazcık yavaşlıyor. Çocuk da küçük çocuk. Çocuk düşüyor ikinci kattan aşağıya ama tamamen bir mucize eseri. Çocuğa bir şey olmuyor. Sıyrıksız bir şekilde kurtuluyor. Ama Reyhan rüyasında gördüğü şeyi kendisi olarak değil ama bir çocuğun düşmesi anını gerçekten hayatta yaşıyor. Ve bundan sonra da bu rüyalar kesiliyor. Bunun etkisinde o kadar kalıyor ki eve geldiğinde kendini çok bitkin hissediyor. Diyor ki anne ben diyor biraz yatayım uyuyayım. Gidiyor annesiyle babasının yatağına yatıyor. Tam uykuya dalmak üzereyken odanın kapısının aralandığını duyuyor ve açıyor gözünü bakıyor ve babasını görüyor. Babası kapının arasından böyle kafasını uzatmış Reyhan'a bakıyor gülümseyerek. Bu da Reyhan'ı çok şaşırtmıyor çünkü babasının gün içinde eve uğradığı ve tekrar çıktığı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla babasını gördüğünde şaşırmıyor. Baba diyor fakat babası kapıdan gülümsemeye devam ediyor Reyhan'a hiç konuşmadan. Fakat bir zaman sonra bu gülümseme çirkin bir gülümsemeye dönüşüyor. İnsani değil, böyle garip bir gülümsemeye dönüşüyor. Ve hatta Reyhan babasından korkuyor, yani böyle bir tuhafına gidiyor. Sanki babası değilmiş gibi. Görüntüye yabancılaşıyor.
Ve kafa tekrar geri gidiyor. Babası gibi görünen o şey odadan çıkıyor, çıkıp gidiyor. Onun üzerine Reyhan sanki böyle bayılır gibi uykuya dalıyor ve uyumaya başlıyor. Rüyasında hani akşamları ayak ucuna bir anneyle kızın geldiğini görüyor ya, o küçük kız çocuğunu görüyor rüyasında. Rüyasında kız çocuğu konuşuyor. Reyhan'ın yanına geliyor, seni çok seviyorum diyor. Reyhan da üzülüyor o kız çocuğuna, ben de seni seviyorum diyor. Kız çocuğu diyor ki seni yanağından öpebilir miyim? Reyhan da çocuğa yanağını uzatıyor öpsün diye. Kızın Reyhan'ı öpmesiyle birlikte Reyhan yüzünde, çocuğun öptüğü yerde sanki böyle bir et parçası kesilip alınmış, koparılmış gibi bir acı hissediyor. Ve o acıyla uyanıyor. O kadar canı yanıyor ki rüyasında tutuyor yani hani hakikaten bir şey oldu mu diye de yüzünü yokluyor. Tabii ki bir şey yok. Rüya gördüğünü anlıyor. Bu esnada Reyhanların oturduğu evin yanındaki apartmanın alt katı bir dükkan olarak kiralanıyor. Bu dükkana da yeni taşınan bir kadın var. Fakat hani böyle bir tanışıklıkları yok. Daha yeni taşınıyor kadın oraya. Annesi bir gün eve geldiğinde Reyhan'a diyor ki Reyhan, yandaki diyor Suzan Hanım, bu dükkanı işletecek olan kadın, sana çok selam söyledi. Reyhan'a selam söyle, çok tatlı bir kız dedi diyor Reyhan'a. Ve Reyhan hayret ediyor çünkü böyle birini tanımıyor. Yani Suzan falan tanımıyor Reyhan. Ve kendi adını nereden bildiğini de bilmiyor. Bir gün yine kapının önünde okul servisini beklerken bu Suzan, yandaki dükkandaki kadın, Reyhan'ın yanına geliyor ve Reyhan'la konuşmaya başlıyor. Ben diyor işte bu dükkanı işletiyorum. Reyhan kadına diyor ki sen benim adımı nereden biliyorsun? Kadın da diyor ki Reyhan'a, çok enteresan, ben medyumum diyor. Seni diyor ben diyor rüyalarımda görüyorum zaman zaman. Seni diyor ben biliyorum, tanıyorum. Ve diyor sen diyor sürekli buraya çıkıyorsun, oturuyorsun. Belli ki bir evde huzursuzluk, tedirginlik yaşıyorsun. Ne yaşıyorsun, bana anlatmak ister misin? Kadın şimdi Reyhan'ın adını bilince Reyhan da böyle bir gevşiyor ister istemez. Çünkü o da yani canını atacak yer arıyor, rahatlamak istiyor. Kadına hafif, yani çok da detaya girmeden başından geçenleri anlatıyor. Ve kadın diyor ki bak diyor senin enerjin aslında çok yüksek. Yani sende de özel bir durum olabilir. Yani bir öngörün olabilir. Böyle bir vücut enerjin yüksek olabilir. Sen diyor aslında kendine yardım edebilirsin. Ben diyor kadın istersen sana el verebilirim. Veya diyor bir alternatif daha var. Ben sana yardım edebilirim diyor. Reyhan da diyor ki tabii aklı başında bir çocuk olduğu için. Ben diyor yok daha fazla el aldı, el verdik. Yani zaten diyor benim derdim başımdan aşmış. Ben diyor hiç bu işlerle uğraşamam. Ama diyor bana yardım edebileceğini düşünüyorsan et diyor kadına. Şimdi diyeceksiniz ki Reyhan nasıl bu kadar kolay ikna oldu? Reyhan durumu şöyle izah ediyor. Ben diyor bu kadına aslında hemen itimat edemedim. Sırf adımı biliyor diye, adımı bir şekilde öğrenmiş de olabilir. Ama kadın benim ona inanmaz gözlerle baktığımı görünce bana dedi ki bak şimdi ben sana ne yapacağım dedi. Ve kadın konsantre oldu. Böyle bir gözlerini kapattı. Böyle bir hallere girdi. Ve bunun üzerine önüne kuşlar kondu. Hani sanki yem atmışız da kuşlar yem yemeye gelmiş gibi önünde kuşlar yürümeye başladı. Hani böyle bir de 6-7 tane kuş. Ve sonra kadın tekrar gözlerini açıp benimle normal iletişime geçtiği zaman kuşlar kalktı uçtu. Ben de bunun bir işaret olduğunu düşündüm. Bana da yardım edebileceğini umdum, diledim. Öyle olabilmesini istedim. Dolayısıyla kadına itimat ettim diyor. Reyhan kadınla yaptığı konuşmayı annesine anlatıyor. Ve diyor ki kadın bize gelsin anne, yardım etsin. Annesi de kabul ediyor. Bir gün Reyhan, annesi ve Suzan hep beraber Reyhanlara gidiyorlar. Reyhanların evinden girer girmez Suzan, bu ev çok basmış, siz bu evde nasıl oturuyorsunuz, siz bu koşullarda nasıl yaşıyorsunuz diye böyle bir konuşmalar yapıyor Reyhan'ın annesine. Sonra hep beraber oturuyorlar. Reyhan kahve yapıyor. Kadın diyor ki Suzan Reyhan'a, Reyhan diyor hadi bize fal bak. Reyhan da hatta hayret ediyor, yani kendisi medyum olduğunu iddia ediyor, fal bakmayı benden istiyor. Fakat kadın diyor ki gör bak yapabileceksin, bakabileceksin ve bileceksin üstüne üstlük. Kendi gücünü, enerjini görebilmen için, kendi öngörünü
Sana ispatlamak için fal bakmanı istiyorum bana diyor. Ve Reyhan fal bakıyor kadına, gerçekten kahve falı. Ve falda bir mahkeme salonu gibi bir şey görüyor. Ve bunu söylüyor kadına. Ve kadın da bunun üzerine Reyhan'a diyor ki bizim oğlumla aramızda bir anlaşmazlık var. Bizim evlerden birinin satılmasını istiyor oğlum. O yüzden de karşı karşıya geldik zaten. Onu görmüşsün sen diyor Reyhan'a. Reyhan da şaşırıyor, hatta bu kadar net mahkeme görmüş olmasına falan kahve falında. Sonra bunlar evdeyken kapı çalıyor ve kadın kalkıyor kapıyı açmaya, sanki ev sahibi kendisiymiş gibi. Reyhan da arkasından gidiyor Suzan'ın kapıya doğru. Kapının deliğinden bakıyorlar sırayla. Kapının önünde böyle cübbeli, simsiyah giyimli bir garip bir adamın dikilmekte olduğunu görüyorlar. Adamın kafasında böyle garip hırpani şapka gibi bir şey var. Kafasını o kadar öne eğmiş ki gözleri görünmüyor. Kapının önünde kapıya yan duruyor. Şimdi kapı burada ya. Adam böyle kapıya yan duruyor. Yüzü dönük durmuyor. Hiçbir şekilde zile falan da basmıyor. Elleri böyle iki yanından sallanıyor. Fakat evin zili çalıyor sürekli olarak. Sanki adam zile basıyormuş gibi. Bunlar bunu görünce kadın bir şeyler okumaya, üflemeye başlıyor. Reyhan çok tedirgin oluyor. Reyhan'ın annesi okumaya, üflemeye başlıyor. Böyle evin içinde dualar, bir şeyler. Kadın diyor ki size büyü yapıldığını düşünüyorum ben. Adam gittikten sonra, kapıdaki adam, size büyü yapıldığını düşünüyorum. Ben bu büyüyü bulacağım diyor. Ve kadın sanki eliyle koymuş gibi ilk defa girdiği bu evde annesinin dikiş makinesinin olduğu yere gidiyor. Annesi dikiş dikiyor. Orada böyle top gibi böyle yastıklar olur ya, terziler hatta kollarına da takarlar, bez gibi üstüne böyle toplu iğne batırırlar. O yastıkçığı alıyor, böyle açıyor, onu böyle kaldırıyor ve içinden muska çıkartıyor. Ve muskayı çıkarıp Reyhan'ın annesine veriyor. Bunu diyor denize atalım, okuyalım, üfleyelim. Evinizi de diyor sirkeli sularla temizleyin. Ben diyor artık diyor huzursuzluk yaşayacağınızı düşünmüyorum diyor. Bundan sonra gerçekten Reyhan'ın ve ailesinin yaşadığı huzursuzluklar, tedirginlikler bitiyor. Ve Reyhan buna da hayret ediyor. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. İki şeyi anlayamıyorlar. Bir, bize kim büyü yapar? Yani bizim evimize giren biri, annemin bu yastığını eline alacak kadar bizim haşır neşir olduğumuz, buraya rahat girip çıkabilen biri olmalı bunu yapan. Ve bugün bile Reyhan diyor ki bize bu büyüyü yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bir diğer husus daha var. Bir gün Suzan, bu dükkan iş yapmadı, ben buradan taşınıyorum, başka bir yerde dükkan açacağım diye yandaki dükkanı boşaltıyor ve oradan tamamen taşınmadan önce Reyhanlara geliyor vedalaşmaya. Diyor ki ben diyor sizin şu bir türlü ısınmıyor dediğiniz oda var ya, soğuk oda. Çünkü konuşuluyor, bu odaya baktırdık da yaptırdık da radyatörünü değiştirdik de yine ısınmıyor da, sürekli bunun mevzusu dönüyor. Kadınla da iyi kötü bir ahbaplıkları oluşuyor. Ben diyor şu odaya girip bir bakmak istiyorum, bu odada ne olmuş ne bitmiş. Yani bu odanın sürekli böyle buz gibi olması da normal bir durum değil bana göre diyor. Ve daha önceden bu kadınla ilgili böyle olumlu tecrübeleri olduğu için kadın bunlardan para falan da almıyor. Bunları bedava yapıyor, bu arada bunu söylemek istiyorum. Kadını odaya buyur ediyorlar. Kadın orada kendi kendine bir çalışmalar yapıyor ve sonra çıktıktan sonra diyor ki burada birisi ölmüş. Bu yüzden bu oda ısınamıyor. Burada bir ölüm yaşanmış, bir kadın ölmüş bu odada diyor. Siz diyor bunu bir araştırın, bu çıkar diyor kim ölmüş, nereden ölmüş. Hani öğrenirsiniz diyor. Ve bu Reyhan'ın aklına yazılıyor. Ve Reyhan araştırıyor. Evi satın aldıkları insanlarla konuşuyor. Mahalledeki esnafla konuşuyor. Didik diyor. İlk başta insanlar pek anlatmak istemiyorlar. Çünkü zaten saklanmış biraz evin satışına mani olursa diye. Fakat şöyle bir şey öğreniyor Reyhan. Daha önceden bu evde yaşayan bir aile, bu ailedeki anne cinnet geçiriyor. Bir nevi aklını oynatıyor. Ve bu esnada kendi kızını, küçük 6-7 yaşlarında bir kızı var, kendi kızını öldürüyor. Ondan sonra da kendini öldürüyor. Ve o odada bulunduklarını öğreniyorlar Reyhan'la annesi. Bu odanın bir türlü ısınamaması, sürekli içerisinin buz gibi olmasını da bu yaşanan vakaya bağlıyorlar. Bize bu hikayeyi gönderen Reyhan bir de şöyle bir şey ekliyor bütün bu yaşananlara. Diyor ki ben bir kız ve annesini görüyordum ya ayak ucumda. Ben bu gördüğüm görüntünün bu anne kızın o anne kız olduğunu düşünüyorum. Yani bize yapılan büyüden dolayı ben böyle görüntüler görüyorum diye düşünmüyorum. O anneyle kızın ruhunu gördüğümü, annenin
yaşadığı ve yaşattığı fenalıktan dolayı arafta kaldığını, hani kendine diğer dünyada yer bulamadığını ve o yüzden de o evde kaldıklarını ve bana göründüklerini düşünüyorum diyor. Bundan sonraki süreçte Reyhanların hayatı biraz daha normale dönüyor. Yani şöyle, Reyhan bu tip böyle olumsuz duygular, böyle gece basmaları, kabuslar, evin içinde sesler yaşamıyor. Ama odada bir türlü ısınmıyor. Reyhan'ın başına gelenler bitti. Ama yıllarca aynı çatının altında yaşadıkları o anne kız geride sadece korku değil, silinmeyen bir iz bıraktı. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve belki de bu olaylar sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.